Oksijen. Her an soluduğumuz element, hücrelerimize güç veren ve yaşamın gelişmesini sağlayan yakıt. Yine de, hayat veren bu elementin aynı zamanda karanlık bir tarafı da var. İnşa ettiğimiz yapıları kemiren yıkıcı bir güç. İşte oksijenin paradoksu bu, yaşamın vericisi ve pasın getiricisi. Oksijenin ikiliği, doğanın nadiren bizim iyi ve kötü sınıflandırmalarımıza uyduğunun bir hatırlatıcısıdır. Devasa sekoya ağaçlarından en küçük mikroorganizmalara kadar, dünyadaki yaşam, oksijenle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır. Bu bağlantı, gezegenimizin her köşesinde hissedilir ve yaşamın devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Bu hayati gaz, soluduğumuz havanın önemli bir bileşenidir ve her nefes alışımızda vücudumuza girer. Oksijen, sadece hayatta kalmamız için değil, aynı zamanda sağlıklı ve enerjik kalmamız için de gereklidir. Ve dünya atmosferinin yaklaşık %21'ini oluşturur. Bu oran, yaşamın sürdürülebilirliği için mükemmel bir dengedir. Oksijen, hücrelerimize güç veren enerji üretim döngüsü olan solunum sürecinde temel bir bileşendir. Bu süreç, vücudumuzun her hücresine enerji sağlar ve bizi canlı tutar. Nefes aldığımızda, oksijen akciğerlerimize ve ardından kan dolaşımımıza taşınır. Bu da vücudumuzun her köşesine ulaşmasını sağlar. Oradan da vücudumuzdaki hücrelere taşınır. Bu hücreler, oksijeni enerji üretmek için kullanır ve bu enerji, günlük aktivitelerimizi gerçekleştirmemizi sağlar. Bu hücrelerin içinde oksijen, yediğimiz besinlerden gelen glikozla etkileşime girerek enerji üretir. Bu enerji, vücudumuzun her fonksiyonunu destekler. ATP, yaşamın enerji para birimi şeklinde enerji açığa çıkarır. ATP, kaslarımızın hareket etmesini, beynimizin düşünmesini ve kalbimizin atmasını sağlar. Bu oksijen daha sonra atmosferi yenileyerek bitkiler ve diğer organizmalar tarafından tekrar kullanılır. Dünyadaki yaşamı sürdüren hayati bir döngüyü tamamlar. Bu döngü, gezegenimizin sağlıklı ve yaşanabilir kalmasını sağlar. Oksijen yaşam için olmazsa olmaz olsa da, özellikle pas oluşumundaki rolüyle yıkıcı bir tarafı da vardır. Pas, zamanla metallerin dayanıklılığını ve işlevselliğini ciddi şekilde azaltabilir. Bilimsel olarak demir oksit olarak bilinen pas, demir veya çelik gibi demir içeren bir alaşım, oksijene ve neme maruz kaldığında oluşur. Bu süreç, metallerin yüzeyinde kırmızımsı kahverengi bir tabaka oluşturur. Oksidasyon olarak bilinen pas oluşum süreci, elektrokimyasal bir reaksiyondur. Bu reaksiyon, metalin yüzeyinde zamanla genişleyen ve derinleşen bir korozyon tabakası oluşturur. Demir su ve oksijenle temas ettiğinde, metalin yüzeyindeki farklı alanlar arasında küçük bir elektrik akımı akmaya başlar. Bu akım, metalin yapısal bütünlüğünü bozan kimyasal değişikliklere yol açar. Bu, elektronların demir atomlarından oksijen atomlarına aktarıldığı kimyasal bir reaksiyon için zemin hazırlar. Bu süreç, metalin yüzeyinde pas olarak bilinen, kırılgan ve gözenekli bir tabaka oluşturur. Pas, metalin yapısal bütünlüğünü bozarak, onu zayıflatan gözenekli, pul pul dökülen bir malzemedir. Bu, metalin dayanıklılığını ve ömrünü önemli ölçüde azaltır. Hatta bazı durumlarda tamamen işlevsiz hale getirir. 4. Bölüm, Korozyonla mücadele. Bilimsel bir çaba. Pasın sinsi doğası, altyapımızı, ekonomimizi ve çevremizi etkileyen önemli bir zorluk teşkil ediyor. Pas, metal yüzeylerde yavaşça oluşur ve zamanla büyük hasarlara yol açabilir. Bu hasar sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda yapısal bütünlüğü de tehdit eder. Köprülerden ve binalardan boru hatlarına ve araçlara kadar pas, yapıları zayıflatabilir ve onlara zarar verebilir. Bu da maliyetli onarımlara ve hatta yıkıcı arızalara yol açabilir. Pasın etkileri, günlük hayatımızın her alanında hissedilebilir ve bu da onu göz ardı edilemez bir sorun haline getirir. Korozyonun ekonomik etkisi şaşırtıcıdır ve küresel ekonomiye yılda trilyonlarca dolara mal olmaktadır. Bu maliyetler sadece onarım ve değiştirme masraflarını değil, aynı zamanda üretim kayıplarını ve güvenlik risklerini de içerir. Neyse ki bilim ve mühendislik, metal yüzeyle çevre arasında bariyer görevi gören koruyucu kaplamalar gibi korozyonla mücadele etmek için bize yöntemler sağlamıştır. Bu kaplamalar, metalin oksijen ve su ile temasını engelleyerek pas oluşumunu önler. Bu yöntemler, pas oluşumunu önlemeyi veya ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, yeni teknolojiler ve malzemeler geliştirilerek, korozyonla mücadelede daha etkili çözümler bulunmaya devam edilmektedir. 5. Bölüm. Oksijen. Hem dost hem de düşman bir doğa gücü. Bizi ayakta tutan element olan oksijen, aynı zamanda inşa ettiğimiz yapıları aşındırma gücüne de sahiptir.
Bu ikilik, içinde yaşadığımız evrenin karmaşık ve genellikle tahmin edilemez doğasının bir kanıtıdır. Çevremizdeki evreni keşfetmeye ve anlamaya devam ederken, eylemlerimizin sonuçları olduğunu hatırlamalıyız. Doğanın hassas dengesini anlayarak, oksijen gibi elementlerin gücünden yararlanabilir ve zarar verme potansiyellerini azaltabiliriz. Gezegenimizin geleceği, doğanın güçlerine uyum içinde yaşama, gücüne saygı duyarak potansiyelinden insanlığın iyiliği için yararlanma yeteneğimize bağlıdır.